Merhabalar, Beraber Örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ajurlu fiyonk modelinin yapılışını anlatacağım. Model oldukça kolay örülen bir model. Bütün örgü çeşitlerinde şık duran bir model. Modeli istediğiniz renklerle beraber örebilirsiniz. Model 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. Her bir model için 6 ilmek şişinizin üzerine attığınızda sonda artı ilmek atarak modeli kurabilirsiniz. Modelin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünümü bu şekilde. Arkada renk geçişlerimiz var. Modeli ben lastik kısmı örerek başladım. Sizler istediğiniz başlama tekniğiyle beraber modeli başlayabilirsiniz. Modeli böyle rengarenk yapabileceğiniz gibi şöyle tek renkle beraber de örebilirsiniz. Ben böyle kremle kırmızı ördüm. Bu da çok şık duran bir model oldu. Model lastik kısmından yukarıya doğru başlayıp ördüğünüzde görünüşü bu şekilde. Eğer ki robalı bir yelek yapmak isterseniz görünüşü bu şekilde. Her iki yönlü güzel durabilen bir model. Modeli ben orta kalınlıkta bir ip kullandım. 3,5 milim şişle beraber modeli ördüm. Şöyle şuradan da sizlere göstereyim. Model alttan yukarı başlandığında bu şekilde. Roba kısmından başlandığında bu şekilde duran bir model. Dediğim gibi çok şık gözüken bir model. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Şöyle ipimi alıyorum. 3,5 milim şişimi de aldım. Model 6 ilmek ve katlarından oluştuğu için ben size 3 model olarak anlatacağım. Yani 18 ilmek artı 2 ilmek ekleyeceğim. Yani 20 ilmekle beraber modeli sizlere anlatacağım. Şişimin üzerine 20 ilmeğimi atıyorum. 20 ilmeğimi şişimin üzerine attım. Lastik örgü öreceğim biraz. Sonrasında model kurulumunu yapacağız. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. Başlangıç olduğu için. Sonraki ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. İpime ön yüz alıyorum. Ters örüyorum. İpimi arka yüz alıyorum. Düz örüyorum. Bir düz bir ters örerek lastik kısmı öreceğim. Arka yüzde de yine bir düz bir ters örerek lastik kısmını biraz öreceğim. Yeteri kadar oluncaya kadar lastik kısmını öreyim. Yeterli büyüklükte lastik kısmını ördüm. Siz de örgünüze göre bu kısmı ayarlayabilirsiniz. Şimdi modelin yapımına geçiyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Burada bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Ön yüzde ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak ördüm. Örneğimi çevirdim. Örneğimin arka yüzündeyim. Örneğimin arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu işlemi bütün model geçişlerinin ara kısmında uygulayacağız. Yani ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde bir sıra ters öreceğiz iki model arasında. Arka yüzde ters örgümü tamamladım. Şimdi ön yüzde renk geçişine başlayacağız. Şöyle pembe rengimi aldım. Baştaki iki ilmeğimi, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki üçüncü ilmeğime pembe renkle beraber öreceğim. Pembe rengimi aldım. Sizler hangi renkle örmek istiyorsanız o rengi ekleyebilirsiniz. Burada pembe rengimle beraber 4 tane ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 2 ilmeğimi beyaz ipimle beraber 1, 2. Sonraki 2 ilmeğimi beyaz ipimle beraber düz olarak ördüm. Sonraki 4 ilmeğimi pembe ipimle beraber örüyorum. 1, 2, 3,
4 ilmeğimi pembe ipimle beraber ördüm. Sonraki 2 ilmeğimi beyaz ipimle beraber örüyorum. 1, 2. Sonraki 4 ilmeğimi pembe ipimle beraber örüyorum. Sondaki 2 ilmeğimi beyaz ipimle beraber düz olarak ördüm. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Burada beyaz renkleri beyazla beraber ters öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki beyaz rengimi beyazla beraber ters olarak ördüm. Sonraki pembe ilmeğimi ters olarak öreceğim. Beyaz ipimi şöyle üstten getiriyorum. Pembe rengimi şöyle alttan alıyorum. Çünkü burada ipimi çapraz yapıyorum ki orada ilmeklerin arasında boşluk olmaması için ipimi bu şekilde çapraz bir şekilde getirip bu şekilde ters olarak pembe ilmeklerimi örüyorum. İlmeklerimi ters olarak ördüm. 2 tane beyazım var. 2 beyazımı da beyazla beraber ters olarak ördüm. Pembe renklerimi pembe ile beraber ters olarak örüyorum. Beyaz ilmeklerimi beyazla beraber 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Pembe ilmeklerimi pembe ile beraber ters olarak ördüm. 2 tane beyazım kaldı. 2 tane beyazımı da beyazla beraber ters örerek tamamlamış oldum. Şimdi pembe rengimli olan sıramı tamamlamış oldum. Örneğimizin ön yüzündeki görünümü bu şekilde. Şimdi modelimizin ön yüzünde ajur çalışmalarına başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 tane pembe ilmeğim var. Bu 2 tane pembe ilmeğime şu şekilde ikisine birlikte giriyorum. İkisini birlikte kesiyorum. İpimi bir doladım. Sonra sol şişimdeki 2 tane pembe ilmeğin ilkinin yönünü değiştiriyorum. İkisine şöyle içeriden sağdan sola doğru iç kısımdan giriyorum. İkisini birlikte kesiyorum. 2 ilmeğim, 2 tane beyaz ilmeğim var. 2 beyaz ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 tane pembe ilmeğim var. 2 tane pembe ilmeğime şöyle soldan sağa doğru giriyorum. İkisini birlikte kesiyorum. İpimi bir şişimin üzerine doladım. Sonra 2 tane pembe ilmeğim var sol şişimin üzerinde. İlkinin yönünü değiştiriyorum. Sağdan sola doğru iç kısımdan giriyorum. İkisini birlikte kesiyorum. 2 tane beyaz ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane pembe ilmeğime soldan sağa doğru şöyle iç kısımdan giriyorum. İkisini birlikte örüyorum. İpimi bir doladım. 2 tane pembe ilmeğimin ilkinin yönünü değiştirdim. Sağdan sola doğru iç kısımdan giriyorum. İkisini birlikte örüyorum. 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada ilmeklerimiz eksilmiş oldu. Burada eksilen ilmeklerimizi 3. sıramızda tamamlayacağız. Şimdi modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Modelimin arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelim bitene kadar arka yüzde ilmeklerimiz hep ters olarak örülüyor. Arka yüzde başka bir işlem yapmıyoruz. Modelimi çevirdim. Modelimin 2. ajur sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte şöyle 2 ilmeğimi soldan sağa doğru iç kısımdan giriyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. İpimi bir doladım. Ortada ajurumun tam üstünde bir ilmeğim var. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında yine bir tane ilmek doluyorum. Hem öncesine bir ilmek doladım, bir ilmek düz ördüm, tekrardan bir ilmek doladım. Sonrasında
Burada 2 tane ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimin ilkinin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte iç kısımdan girerek birlikte örüyorum. Diğer modelime geldim. Burada yine 2 ilmeğim var. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. İpimi bir doladım. Orta kısımda acur kısmının üzerinde bir ilmeğim var. Bunu düz olarak örüyorum. Sonrasında yine ipimi bir doladım. Sonrasında 2 ilmeğim var. İlkinin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Diğer modelime geldim. 2 ilmeğim var. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. İpimi bir doladım. Ajurumun üstünde ilmeğim var. İlmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında ipimi yine bir doluyorum. 2 ilmeğimin ilkinin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Kenardaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Burada bütün ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Burada fiyonklarımız belirgin oldu. Üzerinde ajur çalışmalarımız. Modelimizin 3. ajur sırasındayız. Modelimin ön yüzündeyim. Burada ilk ajur sırasında eksiltmiş olduğumuz ilmekleri yerine getireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. Sonrasında 3 ilmeğim var. Burada hem ajurumun üstünde hem orta kısımda tekrardan ajurumun üstünde 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. Burada 2 tane birleşen ilmeklerimiz var. Şöyle hem buradan yukarıya düz ilmeğimiz geliyor hem buradan yukarıya düz ilmeğimiz geliyor. Buradaki düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. İkisini birlikte ördüm. İpimi bir doladım. Yine 3 tane ilmeğim var ajur çalışmasının üzerinde. Bunların üçünü düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. Yine her iki modelin kesiştiği yerde buradaki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. İpimi bir doladım. 3 ilmeğim var modelimin üzerinde. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. Sonda 2 ilmeğim var. Birinin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örerek sıramı tamamlıyorum. Bu sırada sayma işlemi yapıyorum. Çünkü başlangıçtaki ilmeklerim yerine geldi mi, başlangıç sayıma ulaştım mı diye. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmekle başlamıştım. İlmeklerim 20 ilmek oldu. Bunu saymazsanız modeliniz eksik bir ilmekle beraber eksilerek ilerleyecektir. Her bu 3 ajur sırasına geldiğinizde ilmeklerinizi saymada fayda var. Çünkü ilmek sayılarına ulaştığınızda modeliniz düzgün bir şekilde ilerleyecektir. Şimdi modelimin arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Bir model sıramız tamamlanmış oldu. Şimdi diğer rengimize geçmeden önce ara kısımda ön yüzde düz, arka yüzde ters örmemiz gerekiyor. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Ön yüzde bir sıra düz ördüm. Arka yüzde de bir sıra ters ördüm. Böylece birinci modelimiz bu şekilde oluştu. Şimdi ikinci renk sıramıza geçeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki üçüncü ilmeğime rengimi ekliyorum. Sizler aynı renkte de devam edebilirsiniz. İstediğiniz rengi de ekleyebilirsiniz. Burada 4 ilmeğime rengimle beraber 4 ilmeğimi ördüm.
Sonraki 2 ilmeğimi beyaz iple beraber örüyorum. 1, 2. Sonraki 4 ilmeğimi renkli ipimle beraber örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi beyazla beraber örüyorum. Sonraki 4 ilmeğimi renkli ipimle beraber örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi beyaz ipimle beraber örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Beyazı beyazla, renkliyi renkliyle beraber öreceğim. Şurada geçişi yaparken iplerimi çapraz olarak alıyorum. İlmeklerim ayrı görünmesin diye şu şekilde iplerimi çapraz olarak alıyorum. Renkli ilmeklerimi renkli iple beraber örüyorum. Beyaz ilmeklerimi beyazla beraber ters örerek sıramı tamamlıyorum. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Renkli ipimle işim bitti. Şimdi beyazla beraber örgüme devam edeceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 2 ilmeğime şu şekilde soldan sağa doğru girerek ikisini birlikte örüyorum. İpimi bir doladım. Sonraki 2 renkli ilmeğimin ilkinin yönünü değiştiriyorum. Sağdan sola doğru şöyle iç kısımdan girerek ikisini birlikte örüyorum. Aradaki 2 ilmeği düz olarak ördüm. Sonraki 2 renkli ilmeğime soldan sağa doğru iç kısımdan girerek ikisini birlikte örüyorum. İpimi bir doladım. Sonraki renkli ilmeğimin ilkini yönünü değiştiriyorum. İç kısımdan girerek ikisini birlikte ördüm. 2 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. İpimi bir doladım. İlmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Kenardaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka kısımda ilmeklerimi ters olarak ördüm. Örneğimin ön yüzünde ikinci ajur sıramdayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. İpimi bir doladım. Ortada ajurumun üstünde olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi bir doladım. İlmeğimin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Sonraki diğer modelime geldiğimde yine 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. İpimi bir doladım. Ajurumun üstünde olan ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. İlmeğimin yönünü değiştirip 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Diğer modelime geldim. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. İpimi bir doladım. Ajurumun üstünde olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi bir doladım. İlmeğimin yönünü değiştirip 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim. Modelimin ön yüzünde 3. ajur sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İpimi bir doladım. Şurada ajurumun üstünde 3 tane ilmeğim var. Bunları düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. 2 ilmeğimin birleştiği yer var. 2 modelimin birleştiği yer var. İlmeğimin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. İpimi bir doladım. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi bir doladım. İlmeğimin yönünü değiştirip 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. İpimi bir doladım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi bir doladım. Sondaki ilmeğimin yönünü değiştirerek ikisini birlikte örüyorum. Bu sıramda ilmeklerimi sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ilmekle başlamıştım. Yine ilmeklerim aynı sayıda. Bu şekilde modelimiz ilerleyip gidiyor. Arka yüzde ters öreceğim. Ön yüze geldiğimde düz öreceğim. Tekrardan arka yüze geldiğimde ters öreceğim. Sonra renkle beraber modelime devam edeceğim. Bu şekilde ilerleyen bir model. Güzel bir model çalışması. Umarım sizler de modellerinizde kullanırsınız. Geniş hali bu şekilde.
Renkli renkli bu şekilde. Tek renk olarak da bu şekilde. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.